Kemoko'dan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Wraith EM Sense EM'miş, özür dilerim, kulaklığı sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ben bu kulaklığı yaklaşık olarak 3 gün kadar en fazla kullanabildim. Sonrasında ise zaten kullanmayı bıraktım. Sebebini zaten sizlere anlatacağım ama adım adım ilerlemek istiyorum. Öncelikle yurt dışındaydım biliyorsunuz. Güney Afrika kısımlarına doğru daha çok. Daha yeni geldiğim için daha yeni videolar atmaya başladım. Bir ay kadar oradaydım. Şimdi artık geldim. Yavaş yavaş sizlere atacağım. Burada sizin küçük bir yardımınızı istiyorum. Eğer video sizin için faydalı olduysa beğeni atarsanız memnun olurum. Bu birincisiydi. İkincisi arkadaşlar biliyorsunuz sponsorlu olarak Svarco, yanlış bilmiyorsam, bir de Mirleva bunları anlatmış. Lütfen şöyle yapmayalım. İşte o böyle diyor, sen böyle diyorsun, şu böyle diyor. Değil arkadaşlar. Herkesin burada kendi görüşü, herkesin burada anlatışı farklı. Herkesin tecrübesi farklı. Ben de kendi tecrübe ettiklerimi sizlere anlatacağım. Siz de lütfen ona göre değerlendirirseniz beni memnun edersiniz. Yani ben de Mirleva izliyorum. Svarkov'u da izliyorum. Siz de izleyin. Yani ben böyle bir ayrım içerisinde değilim ama ben size burada aldım. Kendi paramla aldım. Bunu da zaten size gösteririm. Kendi deneyimlerimden bahsedeceğim. İlk önce ben ne kullanıyorum? Şöyle göstereyim. Bakalım kamera odaklarsa. Tangzo One kullanıyorum arkadaşlar. Bunu uzun zamandır kullanıyorum. Ben bunu bilmiyorum yani 1-1,5 sene kadar olmuştur ve hala da canavar gibi kullanıyorum ve FPS'te kullanıyorum, müzikte kullanıyorum, memnunum da. Şimdi gelelim Wraith'e. Şekil olarak çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir baktığınız zaman gerçekten celbediyor sizi. Fakat şunu söyleyeyim, tamamıyla plastik yapılmış. Tamamıyla plastik olduğu için arkadaşlar gerçekten malzeme kalitesi çok ucuz hissettiriyor size. Neden bunu söylüyorum? Bakın burada Tangzo One var. Tangzo One arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Tangzo One arkadaşlar akrilik yapıda. Akrilik yapıda olduğu için arkadaşlar çok daha premium hissiyat veriyor. Yanına Tangzo'yu koyduğunuz zaman ve elinize aldığınız zaman Tangzo kesinlikle yani çok düşük bütçeli bir kulaklıkmış hissiyatı size veriyor. İnanın bana bu böyle. Yani elinize aldığınız zaman bunu anlıyorsunuz. Ben de ilk başlarda kesinlikle kaliteli bir şey bekliyordum. Birincisi buradan gidiyor. Yani şekil olarak çok güzel olsa da Wraith maalesef malzeme kalitesi olarak gerçekten çok kötü olduğunu sizlere söylemek istiyorum. İkincisi arkadaşlar biz bu kulaklıklarda tamam şekil şukul güzel, hoş ama ergonomi önemli. Mesela bakın şurada tekrar size göstereceğim. Şurada bir çentik var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kamera odaklamıştır zaten. Şuradaki bir çentik var ve bu çentik çok eskiden EM kulaklıklarda kullanılıyordu. Ama artık kullanılmıyor arkadaşlar. Bu EM kulaklıklarda bu çentiğin sebebi kulağa daha iyi oturması. Ama her insanın kulağına da düzgün oturmuyor ve ağrı yapıyor. Mesela benim tarzımda kulaklarda olmuyor. Şimdi bu kulaklıkta yani bu tarzda bakın burada herhangi bir çentik yok. Burada ise şu çentik olduğu için herkesin kulağına uygun olmayabiliyor. Bunu söyleyeyim. Ben de ağrı yaptı. Sizlerde de ağrı yapabilir. Bundan dolayı söylüyorum. Yoksa şuradaki ovallikler güzel ama şuradaki çentik olayı bozmuş. Hero 2 var mesela. Üçgen yapıda mesela o da acıtıyor. O da uygun değil. Yani şöyle olacak. Şuradan göstereyim. Tangzo One'deki gibi böyle biraz ovallik olacak uçlarında. O zaman ergonomisi çok daha iyi oluyor. Kameranın lensini update etmediğim için bazen böyle odak bozulabiliyor. Şimdi şekil olarak dedik çok güzel fakat malzeme kalitesi olarak çok düşük dedik Wraith için. Sonrasında ise şuradaki çentik sıkıntılı dedik. Bir diğer kısma geliyorum arkadaşlar. Kutu içeriğinde. Biliyorsunuz ki Wraith'in şöyle güzel bir kutusu var. Bunu göstereyim. Şöyle güzel bir kutu içerisinde geliyor. Bunun kutu içeriğinden arkadaşlar silikonlar çıkıyor. Yedek silikonlar ve bu silikonlar iki kısım. Normal bildiğimiz plastik bir de köpük. Köpük olanların kalitesi gerçekten çok kötü. Bunu buradan söyleyeyim. Düşünülmesi güzel ama kalite olarak kötü olduğu için maalesef ben önermiyorum. Burada başka söyleyebileceğim bir şey yok. Sürücülere geçeyim söyle. Sürücüsü zaten metal bir şekilde korunaklı. Onu da söyleyeyim. Zaten metal olmasaydı gerçekten hani daha fazla kötülemek zorunda kalırdım. En azından sürücüyü metal koruma altına almışlar. Plastik olanları da var. Onu söyleyeyim. Silikonu takmak kolay değil. Bakalım. Evet, rahat bir şekilde taktım. Silikonlar rahat bir şekilde geçmiyor. Herhalde çıkmasın diye bu şekilde düşünülmüş. Benim söyleyeceğim başka bir şey. En azından yapı kalitesi olarak bu.
Hemen kablosuna geçmek istiyorum. Kablo arkadaşlar kaliteli. Benim zaten şurada siyah, diğerini Tangzo'nunkini görüyorsunuz. Burada tamamen plastikten koruma ve en önemlisi 1.7 metre. Bu da gerçekten kasanız da olsa, ses kartınız da olsa rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve başlıklar alüminyum. Gördüğünüz gibi mikrofonu da var. Burada eklenti kısmı alüminyum. Kalitesiz bir alüminyum. Ben plastiği tercih ederim kalitesiz alüminyuma göre. Çünkü kırılma ihtimalleri çok daha yüksek oluyor. Mikrofon kısmında benim bir beceriksizliğimi anlatayım arkadaşlar. Şöyle uçla alakalı bir durumumuz var. Burada gördüğünüz uç, ben size gösteririm zaten. 3 ringli, yani 1, 2, 3 tane ringi var. Normalde 2 ringli oluyor. 2 ringli olanlarda mikrofon desteklemiyor. 3 ringli olanlarda mikrofon destekliyor. Aynı şöyle göstereyim. Şu an Razer mesela ben kullanıyorum. Razer'ın ikilisi var. Bu ikiliyi normalde kullanmadan bu üçlüde mikrofonu kullanmanız gerekiyor. Ama ben daha onu beceremedim. Bu benim beceriksizliğim. Ama zaten resimlerde de gösteririm. Üçlü olduğu zaman mikrofon destekler. İkili olduğu zaman mikrofon desteklemez. Şunun kullanımını sadece işte bilgim var ama maalesef kullanamadım. Bu yüzden mikrofon ses kaydını Razer'a bağlayarak aldım. Onu da zaten size mikrofon ses kaydını göstereceğim. Kablosuna diyebileceğim pek bir şey yok. Sadece ucuz alüminyum yerine kaliteli bir plastik ben tercih ederdim. Ve plastik koruması güzel olmuş ve kalın bir kablo. Şimdi teknik verilerine geldiğimiz zaman arkadaşlar, Wraith'te görüyorsunuz bir teknik veri paylaşılmış Sense için, EM Sense için. Ama her şey teknik veri değil. 20 Hz, 21 kHz, evet bu muhabbetleri zaten biliyoruz. Ama şöyle bir ibare var. İşte DPI olarak, yani yüksek ses seviyesi olarak pardon, 100 üstü hesaplanmış durumda. Biliyorsunuz ki bu bir anlık verilen güç. İşte anakartınızda, ses kartınıza göre değişebiliyor. Ben ise her ikisinde Epos GSX 300 ses kartı ile beraber bir de anakartım Z690 Asus'un ses kartlarından denediğimde Epos'ta 78-76 maksimum görerken en yüksek ses seviyesi Wraith'in, anakartımda ise yaklaşık 72'lere falan gördü. Yani 100 desibellere falan çıkma durumu normal çerçevede yok arkadaşlar. Zaten çıksaydı büyük ihtimal ses kalitesi de bozulurdu. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ses kalitesinden bahsetmişken arkadaşlar, Tangzo ile Wraith'in kullandığım zaman net bir şey fark ettim. Kesinlikle zaten söylüyorum, EM şeylerde, kulaklıklarda bas eksik olur. Ama Wraith'te gerçekten inanılmaz derecede bas var. Bunu da buradan söyleyelim. Yani equalizer yaparak basını düşürmeniz gerekebilir ya da isteyebilirsiniz. Bunu buradan söyleyeyim. Mirleva güzel bir program göstermiş. Ben genelde Reddit'ten kullanıyorum. O programı da kullanmak isteyenler kullanabilir. Gidip onun videosunu izleyebilirler. Ben onun aynısını burada göstermek istemiyorum. Onun çünkü o göstermiş yani. Bir daha benim göstermeme gerek yok. Onunkini izleyin. Ona da bir katkımız olsun buradan. En azından izlediğimiz kadarıyla çok fazla izlenmiyoruz biz. Olsun. Katkımız katkımızdır. Onun kanalına bakarak o programı edinebilirsiniz. Ama ben genel olarak Reddit'ten ya da YouTube'daki videolardan benzerlerini kopyalayarak yapıyorum. Genelde Reddit'te bakıyorum. Aklınızda olsun. Sizler de Reddit'ten equalizer ayarını yapabilirsiniz. Şimdi ses kalitesinden bahsettim. Bas iyi dedim. Sonrasında ise en önemli kısma geliyoruz. Biliyorsunuz evet, müzik bizim işimiz değil ama herhangi bir ses dinleyeceğiniz zaman kalitesi çok yüksek. Fakat bizim buradaki en azından işimiz FPS oyunları ya da buna benzer oyunlar. Hikayeli oyunlarda çok fark etmeyeceğini düşünüyorum. Oynamadım, bir şey demeyeceğim. Hikayeli olan oyunlarda yani bas olduğu zaman zevkli oluyor elbette. Zevk vereceğini düşünüyorum. Fakat FPS'li oyunlarda sıkıntı yaşadığım için direkt kulaklığı kenara ayırdım. Nedeni zaten size anlatacağım. Şimdi isterseniz oyun kısmına gelelim. Bu oyunu oynarken aynı zamanda da bilin ki EM Sense kulaklığının mikrofonunu kullandım. Gelin isterseniz orada yaşadıklarımı size hem anlatayım hem de oyunu izleyin arkadaşlar. Şimdi önemli olan biliyorsunuz adımları duymak. Şu adımları duyma kısmına bir gelemedim. Ben şu an bir dışarı çıkayım. Geçirmiyorum. Kafanı çekersen vuracağım arkadaşım ama kafanı çekmiyorsun. Bu da dezenklerde.
Evet, herhalde test edemeyeceğiz. Bu ya sağdan geldi. Bak, bu sağdan geleni mesela hiç duymadım. İnanın bana, hiç duymadım. Bak şu an bak sağdan ses geliyor. Ama sağda insan yok. Map'i gördüyseniz fark etmişsinizdir. Tekrar giriyorum aynı yere. Bak. Ama ya tam bir gösteremedik. Ama bir şey ifade etmez çünkü hiç ses duymuyorum. Oyunu gördünüz arkadaşlar. Benim kendi oynadığım bir oyun. Kesinlikle Tanzu Vaner'de böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani adımlar, sesler birbirine kesinlikle girmezken maalesef Wraith'in basını düşürdüm. İşte equalizer ayarı yaptım. Ne yaparsam yapayım FPS'te hiçbir şekilde sonuç değişmedi. Bu arada diyeceksiniz ki ya sen ses kartını kullandın. Hayır. Kendi anakartımı kullandığım zaman da sonuç maalesef aynıydı. Bu yüzden kesinlikle FPS için önermiyorum. Ben zaten FPS'ciyim. Siz biliyorsunuz yani oynarsam FPS oynarım. Çok nadir farklı oyunlar oynuyorum. Mesela ben bu kulaklığı abime vereceğim. LoL oynuyor. LoL oynayanlar işte CS neydi onun ismi? Kod oynayanlar, normal hikayeli oyun oynayanlar büyük ihtimal bu farktan çok fazla muzdarip olmayacaklardır. Sizler de aynı şekilde hikayeli oyun oynuyorsanız alabilirsiniz ama FPS oyunu alıyorsanız kesinlikle bir FPS oyunu için uygun değil. Bunu net olarak söyleyebilirim. En azından benim tecrübelerim bu yönde olduğunu söyleyeyim sizlere. Özetlemem gerekirse arkadaşlar malzeme kalitesi olarak kesinlikle 3 puan verebiliriz. Çünkü plastik. Bence 3 puan yani bilmiyorum. Şimdi fiyatına göre bir şey demek istemiyorum diyeceksin ama maalesef bunun fiyatıyla bunun fiyatı şu an aynı. Bu yüzden malzeme kalitesi 3 puan verebilirsiniz. Görünüş olarak kesinlikle 10 puana hak eden bir derecede güzel görünüşe sahip ama maalesef malzeme kalitesi kötü olunca bence görünüşün pek bir önemi kalmıyor. Kutu içeriğine geldiğimiz zaman iyi fakat kalitesiz olduğu için biz buna 5 puan ya da 7 puan verebilirim. Yani bu da tamamıyla size kalmış bir durum. Kablosuna geldiğimiz zaman kesinlikle bir 9 puanı, 9,5 puanı var. Kaliteli, kalın ve korumalı plastikli bir şekilde geliyor. Aynı zamanda mikrofon kalitesi de gerçekten güzel. Benim görüşüm bu. Tabii herkesin görüşü değişebilir. 2 pinli olması ve standart en azından çoğu kulaklığa göre standart olduğundan dolayı başka kablolarla da kullanabilirsiniz. Ama olmayanlar da illaki olacaktır. Bunu da size söyleyeyim. Sonrasında ise ses profiline geldiğimiz zaman bas ağırlıklı olduğunu söylemem gerek. FPS için kesinlikle ama kesinlikle önermem. Hikayeli oyunlar için yine almasanız güzel olur ama alırsanız da sizi mahcup etmeyeceğini düşünüyorum. Müzik dinleme için gayet ideal. Çok yüksek bir şekilde yüksek ses seviyesi var. Yani 78 falan çıksa da arkadaşlar sanki size 100'müş gibi hissettiriyor. En azından benim kulaklarım hassas olduğu için bu şekilde düşünüyorum. Tabi siz yine gördüğümüz verilere daha itibar ederseniz daha iyi sonuçlar alacağınızı umuyorum. Evet, benim söyleyeceklerim bu kulaklık hakkında arkadaşlar bu kadar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Kendim aldığım için yani bunu için söylemiyorum. Kendim alıyorum ve sponsorsuz bir şekilde devam etmek istediğimden dolayı arkadaşlar gerçekten bazı konularda sizlerin yardımına ihtiyacım oluyor. En azından bir beğenirseniz ya da abone olabilirseniz, abone olmayı bırakın. Eğer olmak isterseniz olun elbette. Bu şekilde içerikler üretiyorum. Eğer destek olmak isterseniz bir beğeninizi atarsanız çok memnun olurum. Benden istediğiniz herhangi bir ürün varsa inceleme bunu da yorumlar kısmında yazın. Eksiğim varsa affolsun ve aynı şekilde de eksiklerimi yorumlar kısmında ya da merak ettiklerinizi aynı şekilde yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz tamamıyla size kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.